Herkese merhaba, bu haftanın vloguna hoş geldiniz. Ben Peri, İtalya'da yüksek lisans yapıyorum ve buradaki hayatımı YouTube kanalımda paylaşıyorum. En başta söyleyeyim, eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve burada yeniyseniz, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bilmeyenler için İtalya'da 3. senemdeyim ve normalde evde yaşıyordum. Bu sene yurda geçtim, okulun, devletin kendi yurduna. O yüzden ben de öğrencilere faydalı olması açısından olabildiğince yurtlarla ilgili şeyler paylaşıyorum. Önceki videolarımda da var zaten, eğer özel olarak ilgileniyorsanız. Bugün birazcık saçma bir şey paylaşacağım. Aynamı şuraya koyayım. Bu yurtlarda kettle ya da başka işte bu tarz cihazların yasak olması burada da var. Burada da yasak yani. Dün de uyarı yapılmıştı, yarın kontrol yapılacak diye bugün için. Bugün işte sabah 8'de başlayacak kontrol dediler. Benim odam da 4. kat. Ben de diyordum ki hani bana gelene kadar saat biraz daha ilerlemiş olur. Sabah ben uyanmıştım ama daha yataktaydım, telefona bakıyordum. Daha yataktan bile çıkmamıştım yani. Kapı tıkladı ve kapıyı tıklatıp açtılar direkt yani ve ben yatıyordum. Ve bu ne kadar saçma bir şey ya. Hani ben 8'de başlayacak diye 8'de uyanmış, giyinmiş, hazır oturmalı mıydım? Bunu böyle düşünmemiştim yani. Şey diye düşünmüştüm. Mesela kapıyı tıklatır. Atıyorum müsait değilim. 5 dakika sonra gelin derim. Hani otel olur ya. Otel gibi düşünmüştüm yani. Hani ben öyle deyince diğer odalara bakıp öyle gelirler zannetmiştim. Ben her türlü odaya gireceklerini düşünmemiştim. Ve ben böyle yeni uyanmış. Sonra zaten bir tık böyle hani scusami falan, pardon kusura bakmayın falan dediler ama çok rahatsız edici bir şey ve çok saçma bir şey. Ne yaptılar? Baktılar zaten yani şöyle baktılar yani hani banyoya falan baktılar. Ve bir diğer en sinir olduğum şey odaya ayakkabıyla girilmesi. Benim odama ayakkabıyla girmeyin. Bunu önceki yaşadığımız yerde de çok yaşıyorduk. Önceden evde yaşıyordum dedim ama zaten düzenli izleyenler bilir, çok kez gösterdim. Daha apart otel gibi olan bir yerde yaşıyorduk. Orada da o yüzden düzenli kontrol oluyordu. İşte mikrodalga televizyon kontrolü falan, teknolojik aletlerin kontrolü oluyordu. Ya da atıyorum biz evde yokken girmeleri gerekiyordu. Bir kere işte sifonu kapatmaya mı bir şeye ne gelmişlerdi ve ayakkabıyla eve giriliyor. Ben bu arada söylüyordum, kontrole geldiklerinde ayakkabınızı çıkarın lütfen diyordum. Bayağı mutsuz oluyorlardı bu durumdan. Ev yani orası benim için, hani eve de ayakkabıyla girmeyin. Şimdi yemeğe gideceğim ama buradaki, bizim hemen yurdun yanındaki mensaya gideceğim. Benim YouTube'daki en büyük sıkıntım ne biliyor musunuz? Ben makyaj yaparken konuşamıyorum. Ya çünkü zaten aynanın dibine girip yapmam gereken şeyler bunlar. Hem konuşurken hem böyle uzaktan ikisine birden odaklanamıyorum. O yüzden genelde susup makyajımı yapıyorum, sonra konuşmaya devam ediyorum. Ya da işte çoğu zaman yaptığım gibi hiç teşebbüs dahi etmiyorum yani kamera karşısında herhangi bir şey yapmaya. Direkt sadece konuşurken video çekiyorum. İnsanlar nasıl yapıyor bunu? Aynı anda nasıl ikisine birden odaklanabiliyorlar? Belki de yüzüme böyle fondöten, allık bir şeyler sürsem. Çünkü onları böyle yedirmeye çalışıyorsun ya fırçayla, makyaj süngeriyle. O zaman konuşurdum. Ama benim bahane bulmaya çalışma şekli. Ama yani ben zaten sadece eyeliner ve maskara sürüyorum. Onları da böyle aynanın dibine girip yapmam gerekiyor. Bu arada şimdi saçıma saç yağı sürerken söylemek aklıma geldi. Bunu da dün fark ettim. Bakın bu. Bu şişeyi hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz tanıyoruz bence. Bu ne? L'Oreal Elsev'in bir saç yağı. Ve ben bunu aldığım günden beri Elsev'in saç yağı olarak görüyorum ve öyle okuyorum. Ama adı Elsev değilmiş. Bakın. Elvive. Bu oluyor bu arada. Böyle markalar giriş yaptıkları ülkeye göre isim tercihinde bulunuyorlar. Yani her markanın her ülkedeki ismi aynı değil. Mesela burada Elidor var ama ismi Sun. Ya da mesela Doktor Ötker'in ismi fazla Alman bulunduğu için ne yapılmıştı ya? Çok değişik başka bir şey. Cameo. Cameo burada Doktor Ötker'in ismi. Yani marka, ambalaj her şey aynı. Sadece isim farklı. Elsev de burada Elsev değilmiş. Elviveymiş. Bu arada bu hani sahte bir ürün falan değil yani. Normal L'Oreal'in kendi ürünü. Ama ben şeye çok şaşırdım. Burada Elsev yazmadığını yeni fark ettim. İnsanın beyni o kadar böyle bildiğini görmeye yönelik ki ben burada Elsev yazısını görmeye o kadar alışmışım ki beynim başka türlüsünü algılamıyor yani. Aşırı konuştum, artık çıkayım.
Şehirdeki şu süslemeleri söküyorlar. Yılbaşı süslemelerini. Kadın dedi ki eğer nakit ödersen indirim yaparım ve çok şaşırdım. Normalde herkes kartla ödenmesini tercih ediyor. Nakite indirim yapmasına çok şaşırdım. O yüzden şimdi bankaya nakit çekmeye geldik. Ben de çekemiyorum. Arkadaşım çekiyor şimdi yani. Bakalım inşallah olur. Ben genelde öğlen merkezdekinde yiyorum arkadaşlarımla. Akşam yurdun yanındaki San Mignato'da yiyorum. Şimdi bugün öğlen San Mignato'da yediğim için akşam arkadaşlarımla merkezde yiyeyim demiştim. Ama o kadar çok sıra vardı ki. Burası merkez olduğu için çok kalabalık oluyor. Gerçekten o sırayı bekleyeceğim ve yemek de çok güzel değil. O yüzden birazcık satmış oldum arkadaşlarım ama şimdi yurda gidiyorum. Bir de şey de iyi oluyor. Orada Mensa zaten yurdun yanında olduğu için direkt yurda geçmiş oluyorum yemekten sonra. Bu arada ben Mensa diyorum ama herkes de Mensa'ya gelmiyor. Mesela Mensa, bilmeyenler için bahsedeyim. Burada burslu okuyoruz. Tüm Türkler neredeyse yani. Ve Mensa'da yani yemekhanede günde 2 öğün ücretsiz yemek hakkımız var. Bursu olduğu halde birçok insan gelmiyor Mensa'ya. Yani kimisi beğenmiyor, kimisi uzak geliyor. Evde yapmayı tercih ediyorlar. Ama evde yemek yapmak hem ekstra masraf, market alışverişi hem de ekstra bir efor, yani o yemeği yapmak gerekli. Tabii ki de daha güzel ve daha lezzetli. Kendi istediğini pişirir yersin sonuçta, o ayrı bir şey. Ama böyle bir ücretsiz yemek imkanı varken hani gelip burada yemek bana çok daha mantıklı ve kolay geliyor. Bir de yurtta pişirme imkanı da yok zaten, yani çok zor mutfakta. Yani ben sürekli Mensa diyorum diye buradaki her öğrenci Mensa'ya gidiyor diye bir şey yok. Hani o bursu kendinize göre kullanabilirsiniz. Tabii ki de evde de pişirebilirsiniz. Ama şu kötü, ben ücretsiz yemek hakkı istemiyorum Mensa'da, o parayı bana nakit verin diyemiyorsun. O kötü yani, o para oraya gidiyor. Yani sana ücretsiz yemek hakkı olarak veriliyor. Onu kullanırsan kullan, kullanmıyorsan orada kalıyor. Şimdi yemek yedim, odaya geldim ama daha doğrusu yeni gelmedim. Telefonda konuşuyordum arkadaşımla 1,5 saattir. O yüzden şimdi videoyu açtım. Aldıklarımı göstereceğim. Şimdi şunu zaten gördünüz. Bu Bialetti fincanlar. Bialetti'yi çok beğeniyorum. Bu İtalyan markası. Ama Türkiye'de de var sanırım. Bialetti Türkiye'de var mı? Bana neden var gibi geliyor. Yok ya. Belki de yok. Neyse. Bu Bialetti'den bir sürü şey almayı planlıyorum. Burada kahve ürünleri var. Kahve makineleri, moka pot, fincan, espresso bardağı gibi şeyler var. Bu çok güzel, klasik, eski bir İtalyan markası ve ulaşılabilir bir marka. Zaten önceki videomda falan da göstermiştim. Hep gidip geliyordum, bakıyordum. Bugün indirimde olduğu için almak istedim. Bu bir makyaj pamuğu. Flying Tiger'dan. Alakasız. İndirimdeydi. Bir de şunu aldık. Ben bunları çok seviyorum. Bu Hollanda waffle'ları var ya, karamelli. Bunlar şeyde de var. Türkiye'de, BİM'de var. Tabii ki yani yerinde sıcak sıcak böyle karameli akarkenkiyle bir değil ama BİM'deki çok güzel. Ben BİM'dekini de çok seviyorum. BİM'deki bundan daha güzel. Bunda çok tarçın tadı var. Bunu çok sevmedim. Ama indirimdeydi Allah'tan. Şu fincan takımını göstereyim. Şöyle. Yani zaten daha önceden falan da bakıyordum, işte göstermiştim. Şeyi bilemedim. Bunun dörtlüsü vardı. Altılısı vardı. Şöyle. Bu arada bu normal fiyatı 30 euroya yakın bir şeydi. İndirimle 18,5 euro olmuştu. Nakit olunca da 16'ya düştü. Yani şöyle ikili
fincan takımı 16 euroya. Bayağı iyi bence. Bir de şu böyle birinde ay var, diğerinde de güneş var. Bir de ikisinin de arkasında şöyle yine İtalyanca bir şey yazıyor. İşte güneş gibi parla, ay gibi ışılda gibi bir şey sanırım. Bunlar çok tatlı, çok sevdim. Bunun işte altılı olanları falan da güzeldi ama o da artık biraz fazla, biraz büyük. O yüzden bunları aldım. Bir de şunu aldım. Bunu daha doğrusu dün almıştım. Ben bir önceki videomda gösterdim. Tabak aldım bayağı bir buradan. O tabakların tekrar bir bakmaya gittim. Yine o mağazayı seviyorum ben zaten. Oraya gidiyorum. Casanova bu arada eğer merak ederseniz. Casanova çok güzel bir ev eşyaları mağazası. O tabakların aynı seti. Çünkü hani bu aynı yazı tipi. Bu şeyi aldım. Örtüyü aldım. Daha doğrusu bu bir runner. Nereden bilmiyorum ama zihnimde bu kelime var. Büyük ihtimalle annemden duydum. Hani yani tam böyle büyük bütün masayı kaplayacak kadar örtü değil de böyle masanın ortasına sadece şerit olarak konulacak genişlikte bir şey yani. Hani şöyle. Bunun böyle kumaşı çok güzel. Ne denir? Müslin gibi. Rengi falan. Üstünde de yine şöyle bir yazı var. Burada ne yazıyor? Hiç okumadan alıyorum ben bunları. Burada da yine bir şeyler yazıyor. Evet, burada da runner yazıyor zaten. Etiketinde de runner yazıyor yani. Bir de bunu aldım. Ben yani resmen ev eşyaları alıyorum bu sıralar bir tık. Ama işte indirimde olunca yani gerçekten güzel fiyatlara düşüyorlar. O tabaklar hele yani neredeyse bedavaya alacaktım. Kadın bana al bunları götür mağazadan yeter ki diye neredeyse bedavaya verecekti. Bu arada Emily in Paris'in yeni sezonu geldi. İzliyor musunuz bilmiyorum ama ben de onu izlemeye başladım. Daha bir bölümünü izledim yeni sezonu. Ama o kadar vakit bulamıyorum ki yani akşam eve gelince vakit o kadar hızlı geçiyor ki telefon konuşmaları dolayısıyla muhtemelen. İzleyemedim hala. O dizi de çok saçma ve konusuz bir dizi yani. Hani olay ne, konu ne desen bir konu yok, bir olay yok. Emily'nin maceraları. Ama bu sezonu şey için izliyorum. Roma'da geçiyor. O yüzden böyle İtalya sahnelerini izlemek, İtalya görüntülerini izlemek çok keyifli. O böyle dizi çok boş ama şeyi çok güzel. Görsel zevki, görsel estetiği. Hani ben Paris'i çok sevmem bu arada. Birazcık şişirilmiş buluyorum Paris'i. Ama mesela o Paris sokakları, estetik görüntüler hani onları izlemesi de seyir zevki yüksekti. O yüzden bugün vakit bulabilirsem bir bölüm en azından dizi izlemek istiyorum. O yüzden şimdi üstümü değiştireyim, çay yapayım. Sizinle de yarın görüşürüz. Küpe takmamışım. Çok uzun süredir bu saç modelini yapmıyordum. Bu benim ay zaman ne kadar hızlı geçmiş şu an fark ettim. 2 yıl önceki falan diyecektim. Bu benim 5 yıl önceki saç modelim. Daha böyle üniversite son zamanları. Şöyle perçem ortadan ayırmak ve uzun saç modeli. Böyle geçen senelerde biraz daha kullanıyordum. Biraz daha kısa, katlı kesim. Böyle şimdi hissediyorum. Daha küçük hissediyorum bu saç modeliyle. Eski halimi hatırlatıyor bana. Şimdi daha önceki videolarımda bahsetmiştim ama denk gelmemiş olabilirsiniz. Burada geçenlerde Siena'da Türkiye'den arkadaşlarla tanıştık. Sağ olsunlar hepsi benim YouTube kanalımı izliyorlarmış. Bütün videolarımı beğeniyorlarmış. Geçen de böyle güzel bir tesadüf oldu. Tanıştık, görüştük. Bugün de yine bir görüşmek için oturmuştuk. O yüzden şimdi ben biliyorsunuz hani master yaptığım için benim kanalım verdiğim bilgiler hep master odaklı. Ve ne yazık ki böyle lisansla ilgili soru sorduğunuzda da çok yardımcı olamıyorum. Buradaki lisanstan tanıdığım bu şimdi göreceğiniz arkadaşlarıma daha çok yönlendiriyorum sizi. O yüzden birazcık da böyle burada gerçekten lisans okuyan insanlardan duymanızı istedim hazır birlikteyken. Herkese merhaba. Ben Egemen Kartal. Peri ablam bugün bizden ricacı olmadı. Bizler video için kendisine yalvarmak durumunda kaldık. Ben burada Siena Üniversitesi'nde biyoteknoloji mühendisliği okuyorum. Aslen Fethiye'liyim. Peri ablam dediği gibi lisansla ilgili herhangi bir soru, şikayet ya da herhangi bir durum varsa Egemen Kartal ablam Instagram'ı aşağı koyar. Oradan yardımcı olmaya çalışırız. Tüm Türkiye'ye sevgiler.
Merhaba arkadaşlar, ben Barbaros Özdemir. Bu da arkadaşım Emir Dursun. Ben İzmirliyim, arkadaş Karslı. Biz burada ilk yıl foundation yılındayız şu anda. Geldik, Türkler birbirine çok kol kanat oluyor burada. Zaten hiçbir şekilde yabancılık çekmezsiniz. Peri ablamın bütün videolarını izleyin. Orada aradığınız sorulara cevap bulamazsanız aşağıya Instagram'ımızı koyar. Egemen kardeşimle beraber istediğiniz soruyu bize de sorabilirsiniz. Aynı şekilde Emre de. Merhaba arkadaşlar, ben Emir. İstanbul'dan geliyorum. Evet, burada şu anda Foundation Course okuyoruz. Oldukça memnunuz aslında. Siena oldukça güzel, küçük bir yer. Her şey elinizin altında. Ve arkadaşım da dediğin gibi tabii ki de burada her memleketten insanlar var, Türk arkadaşlarımız var. Hepimiz birbirimize çok sağ olsunlar, yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Gerekiyor kötü günümüzde, gerekiyor iyi günümüzde birbirimize yardımcı oluyoruz. Benden bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoları beğenip like atmayı, abone olmayı asla unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an Siena'dayız. Siena Toskana bölgesindeyiz. Buralar çok güzel yerler. Buradayız. Hepinizi bekliyoruz. Siena'yı seviyoruz. Bu YouTube kanalında çok güzel yorumlar atarsanız, beğeni koyarsanız mutlu oluruz. Hepinize mutluluklar dilerim. Sıra şimdi marketten aldıklarımızı yeni spora başladım ve çok normal şeyler aldım. Bir tane salata hazır. Kıtır ekmek, peynir içinde hepsi. Bir tane Greek yoğurt. Gönül ister ki Türk yoğurdu olsun. Greek yazmıyorum üstüne. Sen kendin biliyorsun. Bu Alman yoğurdu. Alman yoğurdu. Gönül ister ki Türk yoğurdu olsun. Yani. Greek yoğurtlar çok katı süzme yoğurt. Onu da yapacağız. Bir de burada 12'li yumurtamız var. Yeter. Yeterli. Evet bu kadar. Bunların hepsine toplam 3 euro verdim. Tekrar merhaba. Hatta şunu şöyle takayım. En son çocukların yanında video çektikten sonra kütüphaneye gittim yemeğe kadar. Sonra da arkadaşlarımla yemek yiyip odaya geldim. O arkadaşlar beni YouTube'dan tanıyorlar. Bana yazmışlardı. Hatta ebeveynleri daha çok yazmıştı diyebilirim. Bana sağ olsun ebeveynler de çok yazıyor. İşte kızım okumaya gelecek, oğlum okumaya gelecek diye fikir almak için. Her zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. O yüzden bana abla diyorlar yani. Bana da değişik geliyor bu arada. Yani evet, yaş farkımız var gerçekten. Ben birazcık yaşlı kalıyorum burada. 26 yaşındayım. Şimdi çocuklar işte 18-19 yaşında falanlar, hatta sanırım 17 yaşında olan da var. O yüzden gerçekten abla kalıyorum. Lisans ve yüksek lisansa gelmek çok farklı iki şey. Ben lisans için konuşamam. Çok farklı yani. Bir kere bizim aramızda bir 7-8 yıl daha deneyim farkı oluyor. Özellikle bu 20'lerin başlarında insan bir şeyleri daha çok deneyimlediği için daha hani belki bir 50 ve 60 yaş arasındaki iki insan çok fark etmeyebilir. Ama 20 ve 30 yaşındaki iki insanın deneyimi fark ediyor bence. Yani lisansa yurt dışına çıkmak tamamen ayrı bir olay. Zaten genelde benim gördüğüm lisans öğrencilerinin aileleri çok destek oluyor. Birçok şeyi aileleriyle birlikte hallediyorlar. Genelde ilk gelirken aileleriyle birlikte gelebiliyorlar. Doğal olarak, çünkü daha liseden yeni çıkmışlar yani. Hani bizde tabii ki de öyle bir şey söz konusu değildi. Hani İtalya'ya gelme fikrini kendim araştırırken bulmuştum. Avrupa'da yüksek lisans yapmak istiyordum çünkü. Ya da işte buraya nasıl geleceğim, okulları nasıl kazanacağım, vize, burs, bunların hepsini kendin yapıyorsun. Çevrendeki insanlardan maksimum yardım alabiliyorsun. Ama lisans biraz daha böyle hala ailenin daha çok kontrolünde olduğun, daha çok desteğinde olduğun bir süreç. Ve daha zor bence. Çünkü yüksek lisans için daha çok burslar var. Hani lisans birazcık daha sizin maddi gücünüze bakıyor. Eğer lisansı maddi olarak karşılayamıyorsanız ya da istediğiniz okulları kazanamadıysanız üzülmeyin, çünkü yüksek lisans şansı var hala. Lisanstan sonra gelirsiniz. Ya da mesela bazı ebeveynler de diyor işte çocuğum hani yurt dışında okumak istiyor. Ben de istiyorum okumasını ama bir yandan da korkuyorum diyor. Hani tabii ki çok normal yani. Çocuğun aslında ilk kez yanından ayrılıyor. Bunu da anlıyorum. Ama diyorum ki belki şey de düşünebilirsiniz. Yani yüksek lisansta yurt dışına çıkmasını da düşünebilirsiniz. Bu da bir seçenek çünkü. Ben öyle yaptım zaten. Normalde Eskişehir'de yaşıyordum. Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Yüksek lisans için İtalya'ya geldim. Yani kendi adıma konuşayım. Ben lisans için yurt dışına gelemezdim. Bilmiyordum da öyle bir şeyi zaten.
bu arada. Öyle bir isteğim, düşüncem vesaire de yoktu ve yapamazdım da bence. Çünkü benim için mesela Eskişehir'den İstanbul'a gitmek daha zordu. İstanbul'dan İtalya'ya gelmektense. Yani benim için böyle adım adım daha iyi oldu. Ben mesela üniversiteyi Eskişehir'de okusaydım, ailemin yanında okusaydım belki buraya İtalya'ya da gelemezdim. Çünkü 18 yaşında İstanbul'a gitmiş olmak, orada ilk kez yalnız kalıyor olmak, bir şeyleri yapıyor olmak ki tabii ki o noktada hala ailenin desteği var ve İstanbul yani çok da uzak değil Eskişehir'den zaten. Ama işte bunları yapabilmek insana sonrasında cesaret veriyor. Ben direkt olarak mesela lisansta yurt dışına çıkamazdım işte. İstanbul benim için bir adım oldu. O yüzden belki de lisansı başka şehirde okuyup yüksek lisansa başka ülkeye gitmek daha böyle adım adım bir süreç olmasını da sağlayabilir. Yani bunlar kişisel şeyler tamamen. Çevreye göre ya da gördüklerinize göre değil de kendinize göre düşünüp karar vermelisiniz aslında bu süreçlere. Bu videoda da bayağı konuştum. Burada bitireyim o yüzden artık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan da memleketim Fethiye'ye, tüm yörüklere, kardeşlerimize selam olsun. Hepinizi öpüyorum. Fethiye'ye selamlar.